Bu videoda yıldız üçgen devresinde kumanda şemasının nasıl bağlandığını göreceğiz. Şöyle karışık bir plan çetemiz var. Deney amaçlı sadece projenin nasıl okunup devreye nasıl işlendiğini görmek için uyguladık. Aşama aşama projenin nasıl işlendiğini beraber izleyelim. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Projeyi parça parça işleyeceğiz. Şu anda önce M kontaktörünün mühürlemesini yapacağız. Start ucundan çıkan kabloyu direkt M kontaktörünün A1'ine girdim. Projede gösterdiği gibi. Bizim stop dönüşü ortak uç, yani stop butonunun çıkışı ve start butonunun girişi olan uçtan da M kontaktörünün normalde open ucuna bir bağlantı yaptım. Şu anda oraya enerji vermemin sebebi normalde open üzerinden M kontaktörünü mühürleyeceğimiz için orada faz olması gerekiyor. Normalde open kontağından da çıkıp devre şemasını takip ettiğimizde bize kontaktörün A1 ucuna gitmemizi söylüyor. Yani start butonunun da girdiği aynı yere gireceğiz. Şu an mühürlememiz tamam. Şimdi 1.6 bölüme, zaman rölesi beslemesi olan bölüme indik. Orada da M kontaktörünün gördüğünüz gibi ya start verdiğin uçtan ya da M kontaktörün normalde açığının çıkış ucundan. Ben orayı tercih ettim. Bunu gidip direkt A1'den bile alabiliriz. Hiçbir önemi yok. Çıkış ucundan aldım. Bir alt kademeye indiğimde üçgenin normalde kapalı kontağı. Şu an videodaki görüntüye göre M kontaktörü, yıldız kontaktör, üçgen kontaktör diye gidiyor sıralamamız. Üçgenin normalde kapalısının giriş ucundan bir kablo daha aldım. Bir alttaki şemaya bakarsak, devre şemasını incelediğimizde yıldızın kapalı kontağına da aynı yoldan verebiliriz. Yani direkt kapalı kontakları enerjilendirdim o yol üzerinden. Şimdi üçgenin kapalı kontağından çık. Hem zaman rölesinin kapalı kontağına hem de zaman rölesinin A1 ucuna gir demiş. Oraya da yine aynı şekilde iki kablo attım. Videoyu sonuna kadar izlersiniz. Yıldız üçgen kumanda şeması hakkında aklınızda hiçbir soru işareti kalmaz. Zaman rölesine takılmayın. Bu teferruatlı bir zaman rölesi. Salise'ye kadar ayar yapabiliyor. Bununla ilgili video gelecek. Ben sadece elimde düz zaman rölesi olmadığı için onunla videoyu çektim. Şimdi üçgen kontaktörünün normalde kapalısından çıktık. Zaman rölesinin A1'ini besledik. Ve zaman rölesinin kapalı kontağına girdik. Zaman rölesinin kapalı kontağından da çıkıp yıldız kontaktörünün A1'ine enerji vermemiz gerekiyor. Devreye bir uçtan başlayıp parça parça emin olarak gittiğimizde hiçbir sorunla karşılaşmayız. Yıldız kontaktörünün de A1 ucunu buradan besledim. Kamera çok sallanıyor, kusura bakmayın. Yıldız kontaktörünün normalde kapalı ucunu zaten enerjilendirmiştim. Onun çıkışından alıp hem üçgenin açığını hem de zaman rölesinin normalde açığını. Burada da üçgen kontaktörünü mühürlemek için bu işlemi yapıyoruz. Önünde de yıldızın olması elektriksel kitleme zaten. Yine ileri geri videomuzda da anlattığımız gibi başka bir sebebi yok onun. Sadece ikisi aynı anda çekemesin diye. Çünkü eğer ikisi aynı anda çekerse yıldız tarafı kısa devre olduğu için fazlar çakışıp temeşeyi trip ettirir. Şimdi yıldız kontaktörünün açığından bir tane daha kablo çıktım. Zaman rölesine vermiştim. Şimdi üçgenin açığına vermem gerekiyor. Ki üçgeni oradan mühürleyebileyim. Prensip edinin girişleri her zaman üst taraftan, çıkışları da alt taraftan yapın. Hem arıza aramanız kolay olur hem de daha düzenli olur. Kablolamaya falan bakmayın. Düzenden bahsedip bu şekilde kablolama yapılmaz da. Bu video hızlıca çekilmiş bir video. Üçgenin açık kontağından da çıkıp üçgenin A1'ine girmemizi istiyor. Aynı zamanda o kontağa bir kablo daha girersem eğer zaman rölesinin açık kontağının çıkışını da oradan verebilirim. Yani zaman rölesinin açığını direkt bobin ucuna götürmek yerine üçgenin çıkışına verdim.
Eğer klemense kablo takmayı becerebilirsek vereceğiz. Burada yanımdaki ustam bana niye öyle yaptığımı soruyor. Onu açıklıyorum. Yolun doğru yoldan gitmesi önemli. Tam olarak nereden aldığınız önemli değil. İstersen ben üçgenin açık kontağın çıkışını bobine veririm. Bobin ucuna veririm, üçgenin bobin ucuna. Zaman rölesinin çıkışını da üçgenin bobin ucuna veririm. Bobin ucunda 2 kablo olur, devre çalışır. Veya zaman rölesi çıkışını bobin ucuna değil üçgenin çıkışına girerim. Şu an yaptığım gibi. Oradan aldığım kabloyu da üçgenin kontaktörünü çektiririm. Devre yine çalışır. Önemli olan doğru yolu tamamlamak. Tüm devreyi yapmadan önce nötrleri atmıştım zaten. Tüm kontaktörler ve zaman rölesinin nötrleri bağlıydı. Artık bunu da alıp bobin ucuna girdim mi devreyi denemeye başlayabiliriz. Yüzük kullanmadığım için bir kablonun damarı dışarı çıkmış. Devre değme söküleceği için çok önemli değil. Sadece damarı kenara attım. Videonun başında gösterdiğim devre karşınızda artık. Start'a bastım. Hem kontaktörü çekti. Zaman rölesi sayıyor şu an. Üst taraftaki ışık zaman rölesinin enerji geldiğini, alt taraftaki out ışığı da zaman rölesinin çıkışı yaptığını gösterir. Zaman rölesi çıkış yaptı. Hem kontaktörü hala çekili. Üçgen kontaktörüne geçti. Yıldız bıraktı. Stop verdim. Hepsi tüm devreyi kesti. İşlem bu kadar.